Ve beklenen an geldi. Afrika'ya doğru yolculuğumuz başlıyor. İstanbul Havalimanı'ndan Suudi Arabistan Cidde'ye uçuyoruz. Oradan da Nairobi, Kenya'ya uçacağız. Sercan'cığım bizi havaalanına bırakıyor sağ olsun. Şimdiden seyahatimiz boyunca bize destek olacak tüm arkadaşlarıma buradan teşekkür ediyorum. Hepimize keyifli seyirler olsun, güzel bir yolculuk olsun. Keşfetmeye başlayalım artık. Suudi Arabistan'a gittiğimiz için şu anda uçakta, kalkışta ve inişte dua okunuyor. Yemek servisi oldukça güzeldi, çok lezzetliydi ve Cidde'ye varıyoruz. Transferimiz için bizi böyle araçla alıyorlar. Bir sonraki uçuşumuz 1,5-2 saat içerisinde olacak. Havaalanı oldukça tertemiz, düzenli, öyle Wi-Fi alanları var. Bağlanabiliyorsunuz. Derken 4 saat rötar yiyoruz. 4 saat. Gecenin bir yarısı havaalanında geçirmemiz gerekiyor. Gözlerden uyku akıyor. O saatler bir türlü geçmek bilmiyor. Ama keyfimiz oldukça yerinde, bir problem yok. Ve yaklaşık aktarma ile beraber 12 saatlik yolculuğun sonunda Nairobi, Kenya'ya varıyoruz. Afrika kıtasına ayak bastık. Welcome to Kenya. Saat 5:18. Sabah 5:18. Gözlerimizden uyku akıyor ama heyecan dorukta. Bu arada dışarıda hava 10 dereceymiş. Bir yerlerimiz donacak yani. Taksi çağıracağız birazdan. Bir uygulama indirdik. Onun üzerinden Boris çantayı aldı. Sıra benimkinde. Çantaları bagaja vermiştik. Rahat oldu böyle. Taksimiz geldi. Gün ağarmış bile. Çantamızı koyuyoruz. Is it okay? Okay. 4 saat rötar yedik ama muhteşem bir gün doğumu yakaladık. İşte yolda olmak böyle bir şey. Zamanın bol olunca ve uzun süre yolda olunca artık yolun getirdiklerini kabul ediyorsun sadece. Ve ilk dikkatimizi çeken herkes yürüyor. Herkes o saatte bir yerlere koşturuyor. Nairobi'deyiz. Etrafı geziyoruz. Kaldığımız yerin havaalanı yakınlarındayız. Çünkü biliyorsunuz sabah karşı vardık. Bundan sonrası gelsin o zaman hepimize. Keyifli seyirler olsun. Güzel bir Afrika seyahati olsun hepimiz için. Başlıyoruz. Sevgili arkadaşlar, Kenya'nın başkenti Nairobi'deyiz. İstanbul'dan buraya uçtuk biliyorsunuz ve gezmeye başladık. Öncelikle Afrika kıtasına ilk defa ayak basmanın heyecanı içerisindeyim. Ve başlamadan önce hemen şunu söylemek istiyorum. Doğru bilinen yanlışlardan biri, Afrika bir ülke değil arkadaşlar. Afrika koca bir kıta. Dünyanın en büyük ikinci kıtası Asya'dan sonra. Hatta büyüklüğünü şöyle tarif edeyim size. Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Japonya, Avrupa'nın neredeyse tamamı hepsi Afrika kıtasına sığacak şekilde Afrika kıtası işte bu kadar büyük. 1,5 milyar nüfusa sahip ve dünyanın en genç nüfusuna sahip, en hızlı büyüyen kıtası. Afrika kıtasını Sahra Çölü ikiye ayırıyor gibi düşünebilirsiniz. Sahra Çölü'nün kuzeyindeki ülkelere Kuzey Afrika dediğimiz işte Akdeniz'e sınır olan Tunus'tu, Cezayir'di gibi ülkelerin olduğu bölge Kuzey Afrika. Bizim şu an bulunduğumuz bölge ise Doğu Afrika. Sahra Çölü'nün altındaki neredeyse 45'in üzerindeki ülkeden bir tanesindeyiz. Bütün Afrika kıtasında ise 54 tane Birleşik Milletler tarafından tanınan ülke bulunuyor. O kadar büyük bir kıtadan bahsediyoruz yani. Your price altogether. Yeah, you now it's enough now, or you want to add this one? This one, a very nice one. What do you have? Potatoes or mangoes? Mangoes. Para işini hallettik. İlk yemeğimizi hazırladık. Avokadomuz var, yumurtamız var. Böyle pazardan aldık bir şeyler. Çiğ yememeye özen gösterdiğimiz için mango, muz falan da aldık. Onlar da artık sonrasında. Bir apartman dairesinde kalıyoruz. Bir oda tuttuk.
Keyfimiz gayet yerinde. Bonap. Bueno. Balkonumuzun manzarası. Nairobi'nin merkezinde City Market'teyiz şu anda. Etrafı bir geziniyoruz. Really nice. You can see the beauty of the banana, different type of banana, make different color when they dry up. Okay. Yeah, Okay. so as an artist to me, I can manage to separate Uh-huh. and divide and make an animal like this. Wow, You all can see right. different type of banana, make different color. Okay, and how much is it? It's compromise me and my customer. Because Okay. I speak my price and my customer speak the price. Okay. Yeah, how many you like? Burada da Masai kabilesi. Kırmızı giyiyorlarmış çünkü aslanları öldürecek kadar güçlüler diyor. Braveness. Önce safari.com'a gidiyoruz. Alışverişimizi yapabilmek için paraya ihtiyacımız var çünkü. Arkadaş bizi götürecek sağ olsun. Buradan. Okay, thank you. Ben de pazarlıklarla, uzun pazarlıklar hiç de beceremedim. 2000 demişti, 1300'e anlaştık. Yani ne kadar oluyor? 0.4 ile çarpıyorsunuz arkadaşlar yaklaşık. Hiçbir yere fiyat falan sormamam lazım. Pazarlığa başladık mı hayır almayacağım da diyemiyorum ben. Kıramıyorum yani. Neyse ilk alışverişimizi yapalım. Çok güzeldi de. Muhtemelen fazla para ödüyorum ama ilk sefer için olsun varsın. Kenya'daki ödeme sistemi şöyle. Ya nakit veriyorsunuz ve tabii ki Kenya para birimiyle vermeniz gerekiyor. Kredi kartı birçok yerde geçmiyor. Geçen yerler elbette var ama en minik marketinde bile böyle sokak arası yerlerde bile ödeyebileceğiniz sistem M-Pesa diye bir sistem. Safaricom lokal operatörleri oradan sim kartınızı çıkartıyorsunuz. Sonra içine para yüklüyorsunuz ve bu M-Pesa dedikleri sistem üzerinden ödemenizi yapıyorsunuz. Yani finansal anlamda oldukça gelişmiş bir sistemleri var. Müthiş bir kolaylık. Ben eSIM çıkarttım. Boris'e de sim kart aldık. Böylece iki türlü de alternatifli ilerleyeceğiz. eSIM de alabiliyorsunuz. O da internet için benim aldığım. Benim paketim daha fazla, daha pahalı. Onun paketi daha uyguna geldi sim kart çıkarttığı için. Ben cash çalışacağım, nakit. O M-Pesa üzerinden çalışacak. Böylece iki alternatifli gidelim dedik. Şimdi almaya gidiyoruz. Az önce gördüğünüz yere. Arkadaş da bizi bekledi sağ olsun. Tamamen kendi el işçilikleri. Şu çalışmaların güzelliğine bir bakın. Güzelce paketliyoruz dedim. Aylarca dolaşacağız ona göre sağlam olsun. Günün sonunda 1200'e anlaştık. Yani 430 lira gibi düşünebiliriz. Boris de yardım ediyor sağ olsun. Şu sandaletlerin rengarenkliği nasıl? Enfes değiller mi? Ay çok güzel hepsi. Yes, it's so beautiful. Wow, there are a lot of things here. Yes, So many things. yes. Yeah, yeah. Yeah. Even the small animals, you see? Yes. Yeah, the elephants. Ya Boris beni çok güldürdü. Anlatsana bir. Can you tell it again please? So I get used to speak Turkish as merhaba or teşekkürler, and I'm so confused now because I want to talk Turkish to people. And say hi, merhaba. Orada bize bir şeyler satmaya çalışıyorlar ve teşekkürler falan, sonra birden böyle Türkiye'de olmadığımızı hatırlayıp ya işte beynimiz yanıyor bazen. Şimdi bir yere oturduk bir şeyler yemek için. Böyle lavabo var el yıkamak için. Ben de yıkayacağım birazdan. Bir şeyler sipariş ettik. Çok açız. Ne kadara ne sipariş ettik söyleyeceğim az sonra bir gelsin. Boris'in yemeği geldi. Tavuklu böyle bir wrap söyledi patatesli. Benimki de geldi. Ispanaklı, mantarlı omletim ve patatesim. Yalnız çok başarılı. Çok lezzetli. Boris'inki de çok iyiymiş. Lerimiz toplam 1900 Kenya şilini tuttu. Yani 700 lira gibi düşünebilirsiniz hepsi beraber.
Şimdi yakınlarda bir park varmış. Oraya doğru bir gidelim istedik. Ücretsiz girişi olan tek park olabilir buradaki. Emin değilim ama birçok park girişi ücretli ve oldukça yüksek fiyatları var. Nairobi National Park'ı içinde barındıran tek başkent dünyadaki. Ve girişi $80 demişti galiba Boris. Emin değilim, kontrol etmedim ama yaklaşık o civarlar gibi düşünebilirsiniz. Burayla ilgili şunu çok net söyleyebilirim ki ciddi hava kirliliği var. Dün özellikle kaldığımız bölgede bir süre sonra ikimiz de nefes alamayacak gibi hissettik. Alışık olmadığımız için tabii. Biraz zorluyor bir süre sonra. Parkın girişindeyiz. Uhuru Park ismi. Acayip bir gürültü var. Şimdi sapınca biraz sessizleşti ortalık. Hazır sessizleşmişken size Nairobi ile ilgili birkaç bilgi daha vermek istiyorum. Nairobi dediğimiz gibi Kenya'nın başkenti ve burası Orta ve Doğu Afrika'nın finans merkezi. Yani en ekonomik olarak da güçlü bölgesi diyebiliriz. Zaten bu ödeme sistemini de bahsettim. Burada böyle bir uygulamanın olması da ne kadar ileride olduklarını gösteriyor bu anlamda. Silikon Vadisi anlamına gelen... bir saniye, bizi çağırdılar. Boris bir yandan konuşuyor, herhalde ücretli mi bilmiyorum. Pasaportunu görmek istemiş. Neden ki? Why is it? Do you know? Because I asked him, you say, that's the way it is. Okay. I was like, she doesn't have it. You say, yeah, I don't care, I want your passport. Okay. Fransız ve Türk farkı işte yani. Yani I think it's my skin color and your skin color maybe. I don't know. Neyse benim pasaportu sormadılar. İnsanlar çimlere yayılmış. Hello. Which country are you coming from? Turkey and France. Turkey and France. Yes. So coming from Paris. Ah. I go. Kenya'da 40'tan fazla etnik grup bulunuyor. Ve ağırlıklı olarak hani din neye inanıyorlar diye merak ederseniz %85 civarı Hristiyan, %10-15 aralığında Müslüman ve diğer kendi inanışları var arkadaşlar. Yerel etnik grupların kendine ait inanışları var. Çok severim. Mesela Sahra Çölü'nün kuzeyi güneyi diye bahsetmiştim. Kuzeyinde kalan Akdeniz'e sınır olan bölgede ağırlıklı Müslümanlık var. İslam dinini benimsiyorlar. Oradaki etnik yapı da daha az. Daha ağırlıklı Arap ve Berberi kültürüne sahip o bölge. Kuzey Afrika'dan bahsediyorum. Burada böyle güzel bir göletimiz var. İngiliz sömürgesi belli bir dönem ve 1963'te bağımsızlığını kazanıyor burası. Trafik yine ters akıyor burada da ve İngilizce oldukça yaygın kullanılıyor. Burası da pek tatlış. Şehirde hem gökdelenleri görüyorsunuz hem de bol bol gecekonduları görüyorsunuz. Yani fakirler ve zenginler bir arada çok yoğun bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Mesela ilk kaldığımız mahalle Gecekondu mahallesiydi. Güvenlik açısından da gece kesinlikle çıkılmamasını öneriyorlar. Biz çok sırıtıyoruz. Özellikle de Boris'i sürekli çeviriyorlar. Az önceki pasaport kontrolü bile yani polis değil, kim olduğunu bilmiyoruz. Vermek istememiş pasaportunu. İlle göreceğiz. Parka giriş için pasaport mu gerekiyor demiş. Evet demiş adam da. Ama onu böyle yapıyorlar, çok çeviriyorlar. Biraz oldu, gerildi o da haliyle. Ben daha kara olduğum için herhalde yırtıyorum. Dediğim gibi gece çok dışarıda bulunmamamız öneriliyor. Artı taksi hani yoldan çevirme deniliyor. Hello. Uygulama üzerinden çağır deniliyor. Hello. Aşılarımızı yaptırdık. Başka da bir şey yok zaten. Kendimizi oldukça rahat hissediyoruz. İnsanlar da oldukça güler yüzlü ve tatlı. Herkes öyle şimdiye kadarki 2-3 günlük tecrübemiz mis gibi. Burada da yine bambu ağaçları var. Canlılarınızı görmek için sabırsızlanıyoruz. Büyük ihtimalle Tanzanya'da gideceğiz National Park'a, Kenya'da değil. Burada muzungu diyorlar beyazlara, bizlere. Böyle muzungu diye selamlaşıyorlar, gelip el uzatıyorlar, şöyle yapıyorsun. İnternette kelimenin köküne baktığımda şöyle diyor. Daha önceden beyazlar kıtaya geldiği zaman onlara böyle huzursuzca dolaşan ruhlar anlamına gelen bu kelimeyi kullanıyorlarmış. Böyle amaçsızca dolaşıyorlar ve huzursuz ruhlar diyorlarmış. Şu anki kullanımı öyle değil. Oldukça dostça.
merhaba gibi ifade ediyorlar yani. Muzungu diye sana sesleniyorlar. Bunlar ne ola ki hiç anlayamadık. Var mı bilen? Bu arada motora falan dikkat etmeniz gerekiyor sürekli. Hem şerit tersten akıyor hem de çok kalabalık yollar. Hem yaya hem motorlar, arabalar falan. Dün Boris'e motor çarptı. Çok şükür hiçbir şey olmadı. Ayağında bu botları da olduğu için sıkıştı çünkü ayağı. Ama sağlam olduğu için hiçbir şey olmadı. Bir kadınla birlikte ikisinin arasından girmeye çalışırken girdi adam. Ama yavaş gidiyordu neyse ki. Ben böyle diye ya öyle bir korktum ki. Öyle de bir macera yaşadık. Bakın ne var şurada. Sürü halindeler ya hep beraber bütün aile. Tepede de var. Yuvaları var orada yerleşmişler. Ay çok güzelsiniz. Her kadının saçı örülü neredeyse ve hepsi farklı farklı renk, farklı şekillerde. Afrika örgüsü işte. Mola bir kahve içmeye geldik. Hello. Order here. Oh. Burada da önce elleri yıkıyoruz. Bu güzelmiş. Kafede uyarı aldık fotoğraf video çekmeyin diye. Bu arada Nairobi'de pek çok yerde fotoğraf çekimi yasak. Yani resmi binaların çekimi zaten yasak. Onun dışında da böyle uyarabiliyorlar. Ceza yiyebilirsiniz, aman dikkat. Markete geldik. Alışveriş yapacağız. Çünkü saat 3 gibi yemeğimizi yedik. Akşama doğru tekrar çıkabiliriz diye yanımıza bir şeyler alalım dedik. Yine mutfağı olan bir oda tuttuğumuz için belki kendimiz de bir şeyler pişirebiliriz. Bakalım yumurta ne kadarmış? 141 şilin. 0.36, hadi yaklaşık 0.4 diyeyim. Çarpıyorsunuz 60 liralar civarı diyebiliriz altılı yumurta. Başka ne merak ediyorsunuz? Ne göstereyim size? Meyveli yoğurtlara bakalım. 120. İşte 50 liranın altında. Ekmek 65 şilin. 20 lira gibi düşünebiliriz. Mesela domates salçası 389 şilin. 400 gram makarna mesela burada 90 şilin diyor. 30 lira gibi. Okay. Tahinin fiyatını göstermek istiyorum size. 1890. 4 ile çarpsak 700 küsürler de. Değil mi? Doğru çarpıyorum. Evet. Zeytinyağı 1350 şilin. We're on diet. Burada ne anlatılmak isteniyor sizce? Beyaz adam, siyah adam tarafından bakın tutuluyor. Beyaz adamın içinde siyah var. Beyaz adam kukla gibi. Bilmem, belki siz farklı yorumlarsınız. Çok güzel. Çizimin tamamı ayrı güzel. Her bir parçası. Burada da Nairobi'nin merkezindeki büyük camiyi görüyoruz. İçeri giremedik. Burası da kütüphaneymiş. Hemen caminin yanında. Birazdan Bolt uygulaması üzerinden taksimizi çağırıp öyle eve geçeceğiz. Uygulama üzerinden daha uyguna gidebiliyorsun. Hem de daha güvenli olduğu söyleniyor turistler için. Fiyatlar oldukça makul burada. Motor opsiyonu da var. Motorla da seni alabiliyorlar. Bazılarında da şey diyor, sadece kadınlar diyor. Muhtemelen şoför kadın diye düşünüyorum ama emin değilim. In the face that they go my way, then in the day. Everybody get on, no, they say, oh, no, passing by, oh. Karşıdan karşıya geçmek bir olay. Ki burada polis var. Trafik polisi durduruyor arabaları.
En iyisi yerlilerin peşine takılmak. Yani buranın halkının peşine takılıp kendini güvende hissediyorsun o zaman. Yoksa geçemezsin karşıya. Az önce yine bir otobüs motora çarptı. Konser falan var sandık arkadaşlar ya. Öyle bir kalabalık var ki şurada. Ve otobüs sırası. Günaydın, size kaldığımız yeri göstermek istiyorum. Burası tipik bir Nairobi'deki tipik bir apartman dairesi. Ve ortada alanları oluyor, boş alanları. Şöyle sokağımız. 4. 5. katta mı neyiz? Burası dairenin kapısı. Kilit bunun altında. Gelin aşağı inelim. Kişi başı 5 euro. Bir önceki kaldığımız yerde, burası 5,5 euro. Bir önceki kaldığımız yer, yani havaalanının yakınındaki o Gecekondu mahallesi, orası da 5 euroydu. Mutfağımız, her şeyimiz var. O yüzden kendi yemeğimizi de yapabiliyoruz. Uyguna geliyor. Her yerde böyle çamaşırlar görebiliyorsunuz. İnsanlar buralarda kurutuyorlar. Aşağıdan görüntü de böyle apartmanın. Alex, can I take a video of you? Yeah. Okay. Yes, because I want to introduce you to my followers. I have a YouTube channel. Okay. Alex'le tanışın arkadaşlar. İnanılmaz güler yüzlü, çok tatlı. He's so kind and always with the huge smile, I'm telling. So you're working here since when? Since this year, January. This what? This year, This year. Yes. Okay, so it's been just 1 year that you've been working here. yes. Okay, and how do you like it? Yes, Yes, like it, yes, yeah. it's so obvious that you like what you're doing. Yes, And it is how many floors here? 6th floor. 6 floors, and you're going up and down how many times? A day, A day, yeah? around 4 to 5 times. 4 to 5 times. Yes. It's unbelievable. It's very nice to meet you, Thank really. you. Me So too. you are speaking to the people of Turkey Yes. right now. You haven't been there yet, no? Yeah. Okay, do you know anything about Turkey? No. No, nothing? Yeah. Okay. Hope you will come one day. Yeah. We would love to host you there. I'll appreciate. Thank you. So, this did you? one? I like this one. You like this one? Mhm. Yeah, I think I like it too. And this one? Which one? The white one? I prefer the white. No? Yes, I prefer titles. Oh, it's a bit too tight. It's maybe a bit. Yes, please. I need to breathe. Yeah, that's good. That's good. What do you say? You like it? Yeah, what do you say? It's good colors. Ve Nairobi National Museum, Ulusal Müzesi'ne geldik Nairobi'nin. Birazdan içeri giriş yapacağız. Çekim alabilecek miyim? İzin verirler mi, vermezler mi? Girdiğimizde göreceğiz. Bakın burada kim var? Çekim alabilecek miyim? İzin verecekler mi, vermeyecekler mi? Göreceğiz birazdan. Bakın burada kim var? Selam dostum. Güzel bir giriş olmuş. Yemyeşil etrafımız. Burada hediyelik eşya dükkanı var. Giriş nereden bakalım? Buradan. Fiyatlara da bakalım. Fiyatlar burada. Non-residents, outside Africa dediği biziz. Yetişkin $18. Snake Park için 18. İkisi birlikte $25 diyor. Kombine biletimizi aldık. Giriyoruz şimdi içeri. Video çekmek yasak olduğu için sadece fotoğraf çekebileceğim. O yüzden burada kapatıyorum. İçerisi çok etkileyiciydi, çok heyecan vericiydi benim için. Afrika'ya gelme sebeplerimden biri zaten burada, insanlığın kökü burada yani. Buradan çıktığımız için evrim teorisine inanmayan arkadaşlar aynı görüşte olmayacaklardır ama benim için böyle.
Velhasıl hayvanları bu şekilde görmek bile çok etkileyiciydi. Düşünemiyorum ben onları canlı gördüğümde ne hale gireceğim. Şimdi müzeden çıktık. Snake Park'a doğru gidiyoruz. Burası açık alan. Böyle bir yer. Bakalım neler göreceğiz. Ben de hiç bilmiyorum. Snake Park, yılan parkı demek. Ama neler göreceğiz bakalım. 2 milyon yıl öncesine ait bir yılın fosilini görüyoruz burada. Biraz cam kirli, tam anlaşılmıyor. So big. I'm taking a video, I'm sorry. You could pay for that. Maybe on the way back. Maybe later, after the park, okay? Şimdi az önce fark ettim ki yılanlar gerçekten buradalar. Yani canlı canlı buradalar. Ben sadece bilgi alacağız zannediyordum. O yüzden yılan görmeye tahammülü olmayan arkadaşlar bu kısmı geçsinler. Şimdi başlıyoruz. Yalnız küçücük yerlerdeler, küçücük. Yani hiç hoş değil ki bu. Bu hayvancıklar bu kadarcık alanda mı yaşıyor peki ya? Are they living in here? Yes. It's so bad for them. That's It's like a animal park. Like, it's like an aquarium. yeah, but I didn't like it then. Look at this. Hiç anlaşılmıyor ki. Şuna bakın. Oh. Sen kocamansın. Camlar çok pis. Hiç anlaşılmıyor. Ya. Göz göze gelince insan çok tuhaf hissediyor. Buradakilerin daha geniş alanı var. Onları da göstereyim size şöyle bir. En azından. Ah, I saw him. Look there. Yes. This one here. Where is it? The other one? Down there. Ah, yeah. Şu kadarcık alanda bile seçmekte zorlanıyorsun. Kamuflajları o kadar iyi ki. Peki şimdi şunlara bir de bakın. Dev gibiler. Ne kadar büyüksünüz. Ne kadar... Oha şunun... Do you see that one? Ne güzel. Ne tatlı. Kaplumbağaların alanında burası. Şu kırmızıyı arıyoruz burada hep beraber, bulamadık hala. Görebiliyor musunuz siz? Have you seen it? No, you cannot. Or maybe there's a Came little out hole. through this spine. Yeah, maybe. Of, tam hareket ederken nasıl açıldı? Güzelim. Ah! Çok şirin gözükmüyorlar mı? Yani tabii ki tehlikeli tamam ama şu deriye baksanıza. Muazzam bir şey. I wanna feel him. Okay. Put your hand here. Gentle that way. It's okay. A bit excited, but I'm Nervous? a bit nervous. But he's so cute. Can I touch more? No, right? Yes, you can pet. You can pet it this way. It's okay. Oh. Are you sure? Yes. I don't want to bother him. And oh,
Look at the beautiful eyes. And the body, it's really cold. I can feel cold on my neck. But you are nervous. Oh, If you are relaxed, it's okay. That's the temperature is coming to normal. oh really? Because I'm nervous he's cold? Yeah. Oh my God, okay. Wow. I think it is enough. I'm a bit still nervous. You can take him. And you try? Thank you so much. It was so good. You can So it is. also this way, slowly. And what is the type of this snake? It's a python, Python? African rock. Being found mostly in Africa. Mm-hmm. Oh my God. It's okay, it's okay. Okay, I think. When his head is to me. He's moving up. You can take him. I think you can take him now. Daha rahat olurum sanmıştım. Yani özellikle bana hani hiç zarar vermez dendiği zaman yerel birisi tarafından o tarantulaları da elime alırken Güney Amerika'da şeydim yani rahattım. Ama çok tedirgin oldum. Bak kalbim hala atıyor. Niyeyse böyle bir değişik bir histi. Ama çok da güzel bir histi yani. Değişik. Peki burada ne var? Bakın timsah. Ama çok net göremiyoruz çünkü böyle tel örgüyle çevrilmiş. Yukarıdan da boyum yetmiyor. Tatlım. Pişt. Ne güzel yatıyorsun. Ya şu deriye bak ya. Hayvanat bahçelerine girmeyeli 100 yıl oluyor. İstemiyorum hayvanları bu şekilde böyle kapattıkları yerlere bir de para vererek desteklemek. Burası ile ilgili de yani böyle bir şey beklemiyordum açıkçası. Biraz okumam lazım. Ne şekilde davranılıyor bu hayvanlara, nedir? Yani burada sürekli kalıyor mu bu hayvanlar? Bir süre sonra salınıyor mu? Rehabilitasyon da merkezi gibi de kullanılabiliyor çünkü bazı yerler. Pitonu almadan önce de özellikle sordum. Mutlu mu? O bundan rahatsızlık duyar mı? Onu huzursuz etmek istemem. Yani böyle kukla gibi kullanılsın da istemiyorum. Ama çok da bilgim yok arkadaşlar. Umarım yanlış bir şey yapmamışımdır. Peki sizin şapşikliğiniz ne? Bu nasıl bir renk? Yani şaka mısın? Ters dönmüş. Ya şapşal. Şapşal. Resmen sırt üstü güneşleniyor ya. Bak renklere bak. Çok acayipler. Burası da akvaryum alanı. Tropik ekosistem kurmuşlar burada akvaryumun içinde. Rengarenk balıkları görüyoruz. Burada camlar gördüğünüz gibi temiz. Yılanın camını temizlemek kolay olmuyor tabii içeriden. Dokunarak sevmeyi çok seviyorum ben. Yılanlara da az önce bakarken böyle üstten derilerini sevesim gelmişti. Timsahta da aynı şeyi hissetmiştim ve timsahı Güney Amerika'da sevmiştim. Yine bir rehabilitasyon alanında. Bu balıkları işte öyle yapamıyoruz. Sanki bütün hayvanlara dokunabiliyormuşum gibi. Şimdi aslana da dokunamayacağız mesela, değil mi? Neyse buradan da ayrılma vakti geldi arkadaşlar. Bir sonraki durağımıza gidiyoruz. O da bir şeyler yemek için bir restorana gitmek olacak. Bugün Kenya yemeği deneyelim artık. Bir yerel lezzetleri tatmaya başlayalım. Burası da botanik bahçesi. Hiç bildiğim bitkiler değil. Lipia javanica. Şu aloe vera mı? Is it aloe vera? Aloe wallastoni. Aloe. Belki aloe vera familyasındandır. Hiç bilmiyorum. Milyonlarca çeşitlilik, hayvanından bitkisine, yani
şurada gördüğünüz şöyle bir ilk bakışta hepsi birbirine benziyor diyorsun. Bir incelemeye başlıyorsun. Uf, bir sürü detay, bir sürü farklılık. Ay, yani hepsi farklı ilgi istiyor. Hepsi farklı şekilde büyüyor. Hayvanlar öyle. Yani inanılmaz bir çeşitlilik. Selam dostum. Ne güzel gagan var senin öyle. Bu tarafa doğru böyle botanik bahçesinden devam edince kocaman bir park çıktı karşımıza. Biz bitti sanmıştık. Muz ağacı var burada da. Aşağıdan çılgınca bir su akıyor. En sevdiğim yerler biliyorsunuz. Çok güzel. Sadece su sesi var. Hiç araç gürültüsü falan, şehrin gürültüsü kalmadı ve sadece yeşil var. Ağaçlar var her yerde. Çeşit çeşit. Tropik bir ormanın içine düştüm bir anda. Su buradan akıyor işte. Ama köpük köpük olmuş su. Sanıyorum kirlilikten. Emin değilim. Ama çok çöp var her yerde tabii. Şehrin genelinde. O yüzden mümkün. Şurası tamamen köpük. Ay, bu acayip güzel. Ortasına bakın şimdi. Sinekler başladı. Ayağımı yedi, kaşınmaya başladım. Hiç sinek tarafından ısırılmak istemiyoruz. Biliyorsunuz burada sıtma oldukça yaygın. I think this way. O yüzden sinek ilacı falan da sıkmamıştık. Biraz hızlanalım. Tamam, bu sefer kesin olarak çıkıyoruz ve yemek yemeye gidiyoruz. Ben her birinize de teşekkür de etmiş olayım. Bütün bu Afrika seyahatim boyunca Doğu Afrika'dan güneye doğru ineceğiz söylemiştim. Söylemiş miydim? Neyse, söylemiş olayım. Destek olan herkese çok teşekkür edeyim şimdiden arkadaşlar. Yanımızda olan, bizle birlikte gezecek olan herkese. Videolarımız boyunca da desteğinizi abone olarak, beğenerek, paylaşarak, hype atarak gösterirseniz çok daha mutlu olurum. Bunu araya bir sokayım ki videonun sonunda beğen butonuna basmayı unutmayın. Yemeğe doğru gidelim. Ondan sonra da zaten videoyu sonlandırırız. Ama hiç merak etmeyin. Videolar sık sık gelmeye devam edecek. Kapatmayın. Yemeğe gidiyoruz. Yaklaşık 20 dakika yürüyeceğiz restorana. Burada herkes her yerde yürüyor. Yani burası ana cadde gördüğünüz gibi. Ama yolun kenarından yürüyorsun. Arabalar da gidiyor. Hep beraber gidiyoruz. Hep beraber yürümeye devam ediyoruz. 10 dakikamız kaldı. Etrafı da şöyle biraz göstereyim size. Bölge şu ana kadar Nairobi'de gezdiğimiz her yerden çok daha farklı. Çok daha düzenli, tertipli, binalar falan şekil itibariyle her yer daha temiz. Daha nezih bir yerindeyiz galiba. Çok da bilerek gitmiyoruz. Restorana kurduk. Burası Nairobi Üniversitesi'ymiş. Şurada yazıyor. Evet, şurada girişini de gördüm. Öğrencileri görüyoruz. Üniversite öğrencileri değil herhalde çünkü forma var. Bilemedim. Geldik restoranımıza. Böyle bir yerdeyiz. Yemeğimizi. Hi. Jumbo. Jumbo'lar öğrendik, karibular öğrendik. Karibu da welcome, hoş geldin demek. Sebze tabağı söyledik. Bizi şaşırt dedik ya. Kenya'ya özgü bir şeyler olsun içinde dedik. Mesela pilavı sordu, neli istersin falan diye. Dedik bilmiyoruz yani, Kenya mutfağından olsun. Tamam dedi, bir şeyler getireceğim ben size göre dedi. Göreceğiz neler gelecek. Tropik meyve söyledik böyle. Çok lezzetli. Her şeyden var içinde. Uf. Şu ana kadar burada yediğim ananas, mango, muz hepsi çok lezzetliydi. Hepsi. Wow. So what is your
So this one is the ugali. This one is the mukimo. Mashed potato with greens. This one is biryani rice. Okay. Local veggies. Okay. Naan, Naan. chips, and yellow lentil. Perfect. Thank you so much. Asante. Wow, harika gözüküyor. How much was this one? 900? 950. Yeah, I think so. 950 gibi. Yani yaklaşık 400 lira gibi düşünebilirsiniz. 400 liradan az. So you tried it before? You said? Yeah, I already tried that. Okay, pilavı bir deniyorum. You ever tried that? It's too different. It's like smashed. And what about the green? Try the green. This one? Smashed potato This with is yes, potatoes. beans. This one I really like it. What about the rice? There is another rice here. Sorry. This reminds me of India now. And we have naan, Indian food again. It's a mix. I love Indian food. Şimdi garson arkadaş tekrar geldi. Bize videosunu gösterdi nasıl yapıldığını. Bu mısır unu ve böyle mısırlarla birlikte karıştırıp falan yaptıkları bir şey. Yani mısır unundan bu pilav. Tadını çok alamadım ama ben daha çok şuna bayıldım. Yani şunlar. Yani geri kalan her şeye bayıldım. Bu çok benlik değil. Ama güzel. Tamam, videomuzun sonuna gelebiliriz. Hop, şöyle döndüreyim kamerayı. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Boris, I don't know if you are in the video. Görüşürüz. Beğenmeyi unutmayın. Bye bye.